1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Çeşitli platformlarda takipçi ve dinlenme sayılarının artması, hatta nadir de olsa etkileşim de gelmesinin verdiği gazınan macerasına olanca hızıyla devam ediyor. Tabii bunda bendeniz Caner Metin'in hayatının her döneminde hissettiği ama zaman zaman oldukça yoğunlaşan oyalanma ihtiyacının yakıcılığı da rol oynuyor. Bugünkü konumuz, kalu beladan beri insanlığı yakıp kavuruyormuş gibi görünen, sanat diye abartılı Zeki Müren vurgusuyla söylendiğinde insana çok ulvi gelse de müziğiyle, şiiriyle, hikayesiyle filan ekseri yapıtların merkezine aldığı, uğruna garibanlığa düşülen, otel odalarında kafaya sıktıran, Oğuz Atay karakterleri gibi mız mız mızlandıran bir mefhum. Evet, konumuz aşk. Geçen bölümde Mevlana Şems-i Tebrizi ilişkisini ele alırken bunlarınkinin kendi ifadeleriyle de aşk olduğunu söyledikten ve bunun bizim anladığımız gibisinden olmadığını belirttikten sonra destan üstüne destan yazdırmış, günümüzde de epey bulanık bir alanda kalmış bu kavramı ele almak kaçınılmaz olmuştu artıkın. Ve bendeniz de ya hak deyip okunu atan Sayın Bilal Erdoğan ve meşhur Eros'unkini harmanlayacak bir tonda aşk üzerine lakırdılarımı anlatmaya karar verdim. Öncelikle biraz kendi aşk maceralarımdan bahsetmek isterdim tabii ama aşık olmaya 5 yaşında başlayan, tam bir gönül adamı hem de kalender meşrep takımından olduğumdan bu alandaki repertuarımın genişliği, bu bahsin program sınırlarında kalmasına imkan tanımayacağını düşünerek sadece giriş niyetine bir şeyler söyleyeyim istedim. Bendeniz'in anaokulu maceralarının yer aldığı yeni Kaybolan Seraplar Nereye Gider de yer yer bu bahsin gözlerini, dinleyenlerin gözünü yaş yaş edecek örnekleriyle karşılaşabilirsiniz efendim. Reklamımızda yaptığımıza göre devam edelim. Hızla bağlayacak olursam kendi aşk mazime baktığımda bu olgunun benim için bu hayatta oyalanmanın ve avunmanın benzersiz bir mecra olduğunu keşfettiğimi söyleyebilirim. Oğlum ben mesela hangi okula gidersem gideyim orada bir tane Dilruba'yı uzaktan gözüme kestirip ben buna aşığım demesem yeminle orta 2'den sonra okula gitmez. Şimdi bir otosanayide üst tüpüyle ellerimi kurulayıp çırak tokatlıyor olurdum. Hiç abartısız söylüyorum. Zaten o maziye dönüp baktığımda küçük yaşlarda beni meye, içkiye alıştıran bu eğilimin de neredeyse bütünüyle kendime sabahın bok donduran ayazında kalkıp okula gitmek için yerinde bir bahane uydurmak olduğuna inanıyorum. Yoksa daha 5 yaşında çok affedersiniz kamışa mamışa su yürümemiş zamanda ne aşkı Allah aşkına. İşte buradan da aslında aşka odaklanmış felsefi tartışmaların bir ucuna sıçrayabiliriz. Romantik anlamıyla aşk, cinselliğin bir ön koşulu, üremenin insanca bir forma sokulabilmesi için icat edilmiş bir merasim midir? Daha önce muhabbetlerimizin birinde misal aşkın metafiziğini yazmış Schopenhauer amcamızın bu minvalde konuştuğunu söylemiş idim. Zamanında neymiş lan bu Foucault dedikleri diyerek okuduğum cinselliğin tarihinden de Foucault Efendi'nin anlattığı kadarıyla antik Yunan'da bu aşk işlerinin daha çok erkeklerle erkekler arasında gerçekleştiği aklımda kalmış. Heykellerine bakınca minyon pipilerine tezat, bıyığından adam asılacak baba yiğitler gibi görünen bu antik Yunanlarda demek ibneymiş diye düşündüğümü hatırlıyorum. Tabii mesele öyle değil. O zaman ibnelik mimnelik yok. Norm o zaten. Bir de aşk anladığım kadarıyla bu kadar cinsellikle ilgili değil. Daha çok flört gibi filan, heyecan, muhabbet ya da işte bizim pavyon kertiklileri gibi en güzeliyle ben oynayacağım, en çıtırını ben masama oturtacağım gibi bir toplumsal hiyerarşi arayışında içinde barındıran bir deneyim bu. Aşk deyince tıpkı kafamın içindekiler gibi konunun da nasıl karman çorman olmaya meyillendiğini fark etmişsinizdir. Çünkü çoğunlukla inandığımız, Küçük Emrah'ın, İbo'nun, Müslüm Baba'nın filmlerinden falan öğrendiğimize yakın
Bir tane aşk yok efendim. Tarihsel ve toplumsal olarak değişip dönüşen, İslamcıların ayrı Atatürk'ü, ulusalcıların ayrı Atatürk'ü, ortanın solunun ayrı Atatürk'ü olması gibi herkeslere göre çeşitlenen bir şey bu aşk. Mesela memleketimizin geniş coğrafyalarda soluksuz izlenmiş medarı iftihar yapımlarından ezelde Cengiz'in yakıp yıkan, ahlak hukuk tanımayan deneyimi de aşk. Bunu bilen azdır. Mahallenin muhtarlarında Kıvırcık'ın Fadime'ye duyduğu da aşk. O zaman nasıl yapacağız? Turist Ömer'in zıt diyerek açmaza düşürdüğü Kompeder'in adeta tanık olduğumuz bir mucize gibi kullanımımıza sunulan hali olan ChatGPT'ye danıştım ve konu üzerine en eski metinlerden birinin Platon'un Sempozyum diye bir kitabı olduğunu gördüm. Tabii ki okumadım ama ChatGPT'nin yalancısı olarak Eflatun Efendi'nin aşkı fiziksel bir çekimden saf forma ve gerçek hakikate uzanan merdivende bir basamak olarak ele aldığını söyleyebilirim. Dayı yine bir sürü karakterle birlikte Sokrat ve ünlü komedi yazarı Aristofanes'i filan da konuşturmuş. Kitap okunası görünüyor yani söyleyeyim. Bu arada Allah'ın rasyoneli Aristo'da aşkı dostluğun ve ortak mutluluğun yaşamsal kaynağı olarak görür imiş. Birçok platonik maceranın ardından aslında bendeniz de aşkı biraz böyle görüyor olabilirim sevgili dinleyicilerim. En çok bulmak istediğim sevişilen kanka gibi bir şey olsa gerek. Peki biraz daha ne olduğunu, en azından eskiden aşk dendi mi ne kastedildiğini anlayabilmek için bir kelime, bir işlem, bunu da bilen azdır, dayıları gibi sözcüğün köküne mi insek? Bu noktada yardımımıza kendine kaya mezarı yapmak, eski karısını kelimenin gerçek anlamıyla karısına bok atmak gibi spektaküler hareketleriyle öne çıkan ve böyle şeyleri de seviyormuş gibi duran Sevan Nişanyan amcamızın etimoloji sözlüğünden yararlanabiliriz galiba. Doğrudan okuyalım. Arapça ışk kökünden gelen şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aşika, aşık oldu, sarmaştı, yapıştı fiilinin vezninde, fil vezninde maslarıdır. Bu fiil Arapça sarmaşık, aşak, sarmaşık sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice, Süryanice aşak, karışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma sözcüğü ile eş kökenlidir. Çok da şaşırtıcı bir şey yokmuş aslında. Ama Aramice kökteki bir şeyle uğraşma anlamı benim aklıma yatıyor gibi. Çünkü aşk farklı biçimleriyle hep dönüp dolaşıp bir şeyle uğraşmaya değecek bir şey. Uğraşmaya değecek bir şey bulma fikrine yaklaşıyor benim kafamda. İster ilahi, platonik olsun, ister seküler, modern aşk, biraz da dünyada oyalanmak için olağanüstü bir şeyler aramakla ilgili sanki. Peki biraz da nostalji yapacaksak eğer, Neşet Baba'nın Mahcup Mahcup, şimdi doğruya doğru biraz da oyunculuk katıp abartıyor izlenimi vererek söylediği, söyletmen kurban olayım, aşk sırınan olur vecizi nereye düşer? Neyze'nin ben Mecnun muyum bir am uğruna dağları deliyim, verirse verir vermezse Leyla'yı da sikeyim vecizi nereye? Neşet Baba aşkı sırlayıp ezoterizmin limanlarına fırlattığı gibi seversin, kavuşamazsın, aşk olur diyerek yüzlerce yıllık dramatik bir mutabakatın da tekrarlayıcısı olmuşken, Neyze'nin neredeyse herhalde çağdaşı sayılacağı Freud'le paylaşacak kadar libidal bir perspektiften konuya yaklaşabilmesi ilginç değil mi? Şimdilerde birçoğumuzun olsa olsa ucundan kıyısından dönüyor olabileceği aşk, biraz Neyze'ninkine yaklaşmış gibi görünüyor. Oysa modernite biliyor ki modernite aşka başlarda nasıl dünya tatsız tuzsuz, büyüsüz, ruhsuz kalmasın diye dört elle sarılmış idi. Suzan Sontag çok sevdiğim makalesi sanatçı, örnek bir çilekeş de güzel anladır. Bir anlamda aşkınlığı insan aklı aracılığıyla gökyüzünden dünyaya indiren modernite,
kendine önceki zamanların deli dervişleri yerine numunelik bir çilekeş seçmiştir ki bu da modern sanatçıdır. Modernitede sanatçının işi acı çekmektir yani ve aslında tüm eylemiyle de hem kendisi bu acıdan beslenmeli hem de dünyayı bir nevi bu acıyla beslemelidir. Bu acının kaynağı da modern romantik aşktır. Aslında burada işin en başında günümüze varan serüvenin neşetvari bir çıkış noktası olduğunu görüyoruz. Doğası gereği asla bitmeyecek, asla kavuşulmayacak. Böylece sanatçıya acı üzerine acı keşfettirip insanlarla bu deneyimi paylaşmasını sağlayacak bir şeydir aşk. Erken modernite perspektifinden. Pabes gibileri canından bezdirip vakitsizce terk-i diyar ettiren bu yaklaşım, hepimizin hala keyifle tükettiğimiz metinler dolusu bir mahzenin de çıkış noktasıdır. Bu siktirici haliyle de öyle herkesin atılamayacağı ama modern olmak için bir nebze mış gibi yapmak zorunda kaldığı aşk, yine modernite tarafından evliliğin falan temeline yerleştirilerek Yunanlı abilerimizin önermediği aşk evliliği gibi bir şeyi idealize ederek de ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi işin çivisini çıkarmış gibi görünüyor. Bu konuda da yıllar önce baktığım ve kafa açıcı bulduğum Ulrich Beck abimizin, şimdi adını hatırlamıyorum, sevgili zevcesiyle birlikte kaleme aldığı Aşkın Normal Kaosu isimli güzide eserini önerebilirim. İlgi çekici bir fikir olarak günümüzde evliliklerin sürmesi noktasındaki ayyuka çıkmış aksaklığın bu aşk evliliği paradigmasından kaynaklandığını, modern aşkın temelde sürekli yeniyi aramakla ilgili olduğu için istikrara dayalı evlilik gibi bir olguya kafadan ters olduğunu falan söylüyorlar diye hatırlıyorum. Bir de akışkan lafını buldum diye her şeyin akışkanını yazmış gibi görünen Zygmunt Bauman'ın da Akışkan Aşk diye kitabı da benzer bir çerçevede modernliğin, kimilerinin postmodern de dediği bu evresinde birçok şey gibi ilişkileri de akışkanlaştırarak altını dinamitlediği gibi bir fikre sahiptir muhtemelen. Başlangıçta konunun aklıma Şems-i Tebrizi ile Mevlana ilişkisi ve aşkından geldiğini söylemiştim ama son zamanlarda yatmadan evvel 2 bira eşliğinde izlediğim, milletin övgülerinden haberdar olsam da radarımdan bir şekilde kaçmış Yeditepe İstanbul'daki bir yana öykünün de bendenizi konu üzerine düşüncelere gark ettiğini söylemeliyim. Romantik bir mahalle anlatısı olan ve Yeşilçam'dan bu yana vazgeçilmez bir tema olan yoksul insanların yüksek ahlaki değerleri etrafında şekillenen bu anlatıda aşkı uğruna kundaktaki bebesini bırakıp gitmiş bir kadının öyle çok da üstüne gidilmemesiydi dikkatimi celbeden. Demek ki bizim modern romantik yoksullarımız da aşk uğruna böylesi bir akışkanlığı tabii ki takdir edecek halleri yok ama fazla da gayri ahlaki buluyor sayılmazlardı. Demek ki vaktiyle ülkemizde dolaşıma çıkmış bir metinde kenar mahallenin cam kenarında çiçek sulayan ablalar ve yevmiye ile evini geçindirmeye çalışan amcalar da aşk her şeyi affeder mi ya da affettirir mi sorusuna utangaçça da olsa evet demeye meyleden bir yaklaşıma sahiplerdi. Gerçi dizi daha devam ediyor. Hikayede bir yere bağlanmadı benim için ama ne diyeyim? Modern toplumuz vesselam. Son yıllarda kendi gözlemlerimde aslında bu Bauman Efendi'nin falan dedikleriyle örtüşüyor diye düşünüyorum. Artık romantik ilişkiler yıllarca da sürse tarafların her ikisinin de ayaklarının teki kapının dışında durdukları ve sanki her zaman canlı kalması lazım gelen bir gerilimle yaşanıyorlar. Benden yaşça küçük, abilik ettiğim bir çocuğa yıllar önce hala süre giden ilişkisiyle ilgili konuşurken aşkın hep incir çekirdeğini doldurmayacak gündelik problemler etrafında harcandığını, işin bir de arkadaşlık, yaşamın içinde birbirine omuz vermek, güvenmek, güvenilmek gibi değerler etrafında şekillenen çok kıymetli bir boyutunun olduğunu söylediğimi hatırlıyorum. Hak vermişti tabii bana ama geçen yıllarda ne zaman yine ilişkisi hakkında konuşsak böyle buruk ve çözülemeyen gerilimlerden dem vurmaya devam ediyor. İşin ilginci, burada istikrarı sağlamış görünüyorlar ki yıllardır ayrılmıyorlar da.
Neyse aşk, maşk, değer, kemer mahalle romantizmi filan derken iyice Nur Yüzlü Dede'ye bağladım. Aşkın bir de insanın gözünü kör eden tarafı var tabii ama siz hep o taraftan bakmamaya çalışın derim. Zaman kötü gençler. Narsisti, borderline'ı, travmatiği, anksiyetelisi, panik atağı gırla. Erkek kadın, sıhhatli bir tane buldunuz mu yapışın iyice, kaçırmayın. Ama yapıştığınızı da fazla belli etmemeye çalışın ki zamane insanı kendinde bir keramet var sanıp karşısındakini gözden düşürmeye meyilli, balığı kaçırdım diye gözünüzde büyütüp ondan sonra da zarıl zarıl ağlarsınız. Güzel anlatıyorum lan aslında. İlişkiler podcast'i mi yapsam bir tane de onun alıcısı daha çok olur. Şiddeti divane etmeyecek kadar aşk dolu günleriniz olsun efendim. Bye.